Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet, bugün size orkide bakımında haftalık rutinlerden bahsedeceğim. Haftalık rutinlerde şuna dikkat edeceğiz. Orkidelerimizi haftada bir tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle çiçekleri varsa çiçeklerin arka taraflarında sağlıksız bir durum var mı? Böcek var mı? Bunlara bakacağız. Kök durumlarına bakacağız. Bakın şurada yeni kökler atıyor. Bu güzel gelişmeler. Alt tarafında sararmış yapraklar varsa bunları almamız gerekiyor. Evet, şöyle tüm çiçeklerimizin bu şekilde öncelikle yaprak ve çiçeklerini kontrol ediyoruz. Yapraklarında yapışkan sıvılar var mı? Bunları kontrol ediyoruz. Yapraklarınızın temiz mi, tozlu mu? Bunları kontrol ediyoruz. Evet, şöyle yaprak arkalarına bakıyoruz. Evet, ve yeni dallar atmış mı? Bunun heyecanını da yaşıyoruz. Şöyle bakın, şu alt tarafta küçük bir çiçek dalı çıkıyor. Evet, bu penceremin önündeki çiçeklerimde tek çiçeklenmeyen bu kalmıştı. Evet, bu da şuradan alttan atıyor. Ve diğer bir kontrolümüz ne oluyor? Köklerin rengi. Evet, şöyle bakıyorsunuz, kökler yeşil ise bu orkidemizin suya ihtiyacı olmadığını gösterir. Grileşmişse suya ihtiyacı var demektir. Evet, tek tek kontrol ediyoruz bu şekilde. Bakın, harika çiçeklerimiz. Şöyle çıkartıyorum, köklerine bakıyorum. Bakın, bir şey göstereceğim. Buradaki kökler artık grileşmiş. Mesela bu orkide susamış. Şimdi her orkideyi aynı zamanda sulamamak gerekiyor. Evet, kökler grileştiğinde ihtiyacı olduğunuzu düşündüğünüz orkideyi sulayabilirsiniz. Orkideyi sularken üstten de sulayabilirsiniz. Daldırma usulüyle de sulayabilirsiniz. Ama üstten sularken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şu yaprak ortalarına su gelmemesi gerekiyor. Buralarda su birikmemesi gerekiyor. Yaprak araları çok önemli. Üstten su koyacaksanız şuradan koyacaksınız ve dış saksı kullanıyorsanız üstten suladıktan sonra 10-15 dakika sonra bu dış saksının içerisindeki suyu komple boşaltmanız gerekiyor. Daldırma usulü sularken de bakın şu dibi düz olan saksılara özellikle bunun içerisine su koyabiliriz ve bu orkideyi buna koyuyoruz ve 15 dakika bu suyun içerisinde bekliyor. Ondan sonra bunu çıkartmamız gerekiyor. Başka bir yere almamız gerekiyor. İyice içerisindeki suyun akması gerekiyor ve dış saksıdaki suyu da boşaltmamız gerekiyor ve ondan sonra tekrar saksının içerisine koymamız gerekiyor. Evet, şöyle. Şu orkiden bakın. Zamanında budama çok önemli. Şu orkidemin normalde aynı bu şekilde tomurcuklanmıştı. Ama ne oldu? Yanlışlıkla dalını kırdım ve dalını zamanında budadığınızda, şuradan budadığınızda yeniden dal çıktı ve şu anda çiçekleriyle mest ediyor. Bunun da aynı şekilde köklerini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kökler yeşil. Bunun suya ihtiyacı yok. Haftalık rutinlerde bunlara dikkat edeceğiz. Şöyle koyayım. Evet, çiçekleri görüyorsunuz. Şu orkidemi daha önceden göstermiştim. Bakın, orta noktasından çiçek dalı çıkarttı. Bu artık yaprak atmayacak. Bu nedenden dolayı bunun bakımlarına çok dikkat edeceğiz. Çiçeği döküldükten sonra en son çiçek çıkan yerin altından, boğumun üstünden bunu budayacağız. Ve neyi bekleyeceğiz? Alttan keyik atmasını ya da ortadan da keyik atabilir. Keyik atmasını bekleyeceğiz. Evet, bakın, budadığımız tek çiçeği kalmıştı, budadık. Şu anda ne çıkartıyor? Yaprak çıkartıyor. Orkide bakımında şunu bilmemiz lazım. Sağlıklı bir orkide ya çiçek çıkartır ya da yaprak çıkartır ya da köklerine devam eder. Bu üçünde böyle bir durum varsa orkidemiz sağlıklı demektir. Evet, şuradaki orkideme göstermek istiyorum. Bunu da ne yapıyoruz? Şöyle saksısından çıkartıyoruz ve köklerini kontrol ediyoruz. Bakın, kökler gayet yeşil bir şekilde. Yeşil olduğunda suya ihtiyacı yok demektir. Budama ne zaman yapılacak onu da tekrar söylemek istiyorum. Bakın, bir orkideyi çiçekleri döküldükten sonra
çiçekleri döküldükten sonra en son çiçek çıkan yer bakın burası. Boğum neresi? Burası. Boğumun üstünden çiçek çıkan yerin altından bakın şuradan budamamız gerekiyor. Ama bu işlemi ne zaman yapacağız? 1. Çiçeklerinin komple dökülmüş olması lazım ve ucunda hareket olmaması lazım. Bakın şurada yeniden bir çiçek dalı çıkıyor. Bu dal çıktıktan sonra budamamız gerekiyor. Yine haftalık rutinlerimizde bu şekilde çalışmalarımız varsa bunları da kontrol ediyoruz. Bakın kökü komple gitmişti. Şu an köklendirme çalışması yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bir bardağın içerisine su koydum ve orkidemi ters bir şekilde buraya yerleştirdim. Ve bakın yeni bir yaprak da çıkmış şuradan. Gördüğünüz gibi bu yaptığımız işlemin doğru olduğunu gösteriyor. Şöyle bunun haftada bir suyunu değiştirmemiz lazım. Ve kökleri biraz daha büyüdükten sonra dikimini yapacağım. Şuradaki köklenmedi. Evet, bunun da sabırla köklenmesini bekliyorum. Evet, şöyle bırakalım. Evet, yine çiçeksiz orkidelerimizde de bakımlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor ki yeni çiçek tomurcukları çıkabilsin. Bakın şöyle köklerini kontrol ediyorum. Kökleri yeşilse suya ihtiyacı yok demektir. Bakın bunun kökleri gayet yeşil. Yeni çiçek dalı çıkartıyor mu çıkartmıyor mu bunları kontrol ediyorum. Yapraklarında bir hastalık var mı bunu kontrol ediyorum. Evet, şu da biraz köklerinde sıkıntılar vardı. Bakın şu anda yeni kökler çıkartıyor. Bu yeni kökler çıkartması sağlıklı olacağının göstergesidir. Şu da aynı şekilde. Bunu bilerek ben büyük saksıya dikmiştim. Orkideyi büyük saksıya dikerseniz çiçek almanız bayağı uzun sürebilir. Ben biraz daha büyütmek için böyle bir saksıya aldım. Bu biraz daha büyüyecek. Köklerini iyice saksıya doldurduktan sonra çiçek açacak. Evet, şunda da yine aynı şekilde bakımlarına dikkat ediyoruz. Susayıp susamadığını şu şekilde köklerine bakıyoruz. Evet, kökleri şu anda yeşil olduğu için sulamayacağız. Evet, haftalık bakımlarda buna dikkat ediyoruz. Şurada bir orkidem var. Şu şekilde. Buna da şöyle bakıyoruz. Evet, ortasından yeniden bir yaprak çıkartıyor. Evet, haftalık rutinlerimizde bunlara dikkat ediyoruz. Tek tek orkidelerimizi bu şekilde kontrol ediyoruz. Bakın şurada evet çiçeklerinde devam var. Şuradan tekrar atmış. Şu çiçeğimizi, sarı çiçeğimizin bayağı devam etmişti. Şurada bakın ucunda bir hareketlilik yok. Budama yapacağım bunu. Budama yapmak istiyorum bunu. Bakın şurası boğum. Evet, boğumun hemen üstünde. Bunun budamasını yapıyorum şu şekilde. Makasla şu şekilde kestim. Ve buraya tarçın süreceğim. Evet. Diğer dallara bakıyorum. Şu anda bunlarda bir hareketlilik var. Şimdi bakın. Şu çiçeğimi göstermek istiyorum. Bunun çiçekleri döküldü. Ucundan tekrar dal attığından dolayı bunun budamasını yapmadım. Aynı şekilde bakın şuradaki çiçekler de artık solmuş ve alttan bir tane dal attı. Bakın şurada gösteriyorum, alttan dal attı. Bütün enerjisini bu dala vermek için şuradan budama yapmalıyız ki şu alttaki dal güzelce büyüsün. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Alttaki dalın büyümesini istiyorsanız yukarıdakini budamamız gerekiyor. Şu ucunda fazla bir hareketlik yok. Buradan buduyorum şimdi bunu. Şu şekilde. Ve böylece bütün enerjisini yeni dala verecek. Evet, şöyle budadım. Evet, bu budadığımız yere toz tarçın süreceğiz. Ve şu dalın büyümesini ve yeniden çiçeklenmesini bekleyeceğim. Evet, şöyle diğer orkidelerimizi de göstermek istiyorum. Tek tek bu şekilde kontrol edeceğiz. Evet, özellikle köklerini kontrol ediyoruz. Saksı içerisindeki kökleri kontrol ediyoruz. Saksı içindeki kökler yeşil ise suya ihtiyacı yok demektir. Evet, haftalık rutinlerimizde bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle susayıp susamadığını, yapraklarında görünür bir hastalık olup olmadığını, köklerinde bir hastalık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet, şuradaki orkidelerimize bakalım.
Evet, K2'lerin ayrımını yapmıştık. Şuradaki şu renkli kokulu orkidemin K2'leri, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bakın bu ilk diktiğimizde biraz böyle yatıktı. Bunu yerleştirirken güneş bu taraftan geldiği için bu tarafa doğru yatık şeklinde koyduk. Ve bu zamanla kendini toparlayacak. Evet, şu da beyaz orkidemin K2'si. Geçen sene ayırmıştık bunu. Evet, bakın şu dalı da bilerek bu şekilde koydum. Ve bunun zamanla böyle yukarı doğru kıvrıldığını göreceksiniz. Ve ara ara bu orkidelerimizi de kontrol ediyoruz. Ve bu orkidem yakında çiçek açacak. Evet, şuralarından çiçekler çıkmak üzere. Ben bunları fark ediyorum. Sizler belki şu anda tam göremiyorsunuz ama bu güzel bir haber. Evet, her daldan bir tane, her boğumdan bir çiçek atacak. Evet, çiçekleri açtığında da bu beyaz orkidemi göstereceğim. Evet, orkide bakımında dediğim gibi sulamaya dikkat ediyoruz. Şöyle köklerini ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın, gayet yeşil. Kök içerisinde su var. Evet, şöyle bakıyoruz köklerine. Gayet yeşil, suya ihtiyacı yok. Bu önemli. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalımı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.